Çin Komünist Partisi tarafından ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi. Mağarada yaşadı, tarlada çalıştı. Şehre geri döndüğünde ise babasını hapishaneye atan Komünist Parti'nin kadrosuna katıldı ve adım adım yükseldi. Sonundaysa Çin Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine, yani Çin'in bir numaralı koltuğuna oturdu. Profilde bu hafta baskı ve zulümle dolu, geçmişine rağmen bugün geldiği noktada yüz binlerce insana baskı ve zulüm uygulayan, otoriter rejimini dünyaya ihraç eden, ismi çok konuşulan ancak gerçekten kim olduğu çok az bilinen bir isim var. Xi Jinping. Bis halb 80, Frauen sind aus Tschechien, bringe Päckchen, was ich wiederum auf Koks rechne, mit Großflächen. Xi Jinping 1953'te Pekin'de dünyaya geldi. Xi'nin babası Mao Zedong'un 1949'daki kesin zaferinden sonra Komünist Parti propaganda şefi, başbakan yardımcısı ve Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere bir dizi görevde yer aldı. Komünist Parti'nin etkin ve güçlü bir ismiydi. Ancak Xi henüz 10 yaşındayken babası partiden ihraç edildi. Mayıs 1966'da kültür devrimi başladığında ise Çin hükümetine bağlı üniversite öğrencilerinden oluşan milisler Xi'nin evini basarak aramalar gerçekleştirdi. Bu çalkantılı süreçte bunalıma giren kız kardeşi intihar etti. Xi 15 yaşına geldiğinde ise babası hapishaneye gönderildi. Kendisi ise ailenin kalanıyla birlikte Mao Zedong'un kırsalda çalışmayı teşvik politikasıyla bir köye çalışmak üzere gönderildi. Burada işçiler için tesis edilen mağaradan oyulan evlerin birinde yaşamaya başladı. O mağarada başını yastığa koyduğunda bir gün Çin'in bir numaralı koltuğunda oturacağını hayal bile edemezdi. Ancak hayal ettiği bir şey vardı: kırsaldan kaçmak ve yeniden şehirde yaşamak. Bir ara kaçtı da ancak yakalandı ve köye geri gönderildi. 7 yıl daha mağarada yaşamaya devam etti. Bir yandan eğitim hayatına devam ediyordu. 1975'ten 1979'a kadar Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde işçi köylü asker öğrencisi statüsünde kimya mühendisliği bölümünü okudu. Bu üniversitede bugün Türkiye'de ya da Batı'da bildiğimiz şekliyle bağımsız bir eğitim öğretim şekli yoktu. Bölüm farkı olmadan derslerin %15'inde Marksist-Leninist Maocu felsefe inceleniyor, %5'lik bir vakitte öğrenciler işçi olarak çalışıyor ve Halk Kurtuluş Ordusu hakkında askeri eğitimler de alıyordu. Xi bir yandan Çin Komünist Partisi'ne girdi ve adım adım yükselmeye başladı. 1997'de ÇKP'nin 15. Merkez Komitesi'nin yedek üyesi seçildi. 1999 yılında Fujian Vali Yardımcılığına terfi etti. 2000 yılında ise Fujian Valisi oldu. Ekim 2007'deki 17. Parti Kongresi'nde Çin Komünist Parti'nin 9 kişilik Politbüro Daimi Komitesi'ne atandı. Kasım 2012'de ise Çin Komünist Partisi'nin 18. Merkez Komitesi tarafından Genel Sekreter ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanlığı görevlerine seçildi. Başka bir deyişle Çin'in başkanı oldu. Xi göreve geldikten sonra yolsuzlukla mücadele sözü verdi. Bu amaçla başlattığı yaptırımlarda 200 binden fazla düşük rütbeli memur, uyarı, para cezası ve rütbe indirilme yaptırımlarıyla karşılaştı. Bu mücadele halktan destek görüyordu ancak büyük bir kesimde Xi'nin bu yolla Başkan Mao'dan bu yana görülmemiş ölçekte bir siyasi tasfiye gerçekleştirdiğini ve muhaliflerini ortadan kaldırdığını düşündü. Xi Jinping yönetimi dendiğinde akla gelenlerden biri de sansür. Xi, kendisinden önce başlayan internet sansürü konusunda önceki yönetimlere göre çok daha katı bir politika izledi. Google ve Facebook'ta dahil olmak üzere Çin'deki internet kullanımını kontrol etmek için çok güçlü bir tavır aldı ve ülkedeki internet sansürünü internet egemenliği kavramı olarak savundu. 2012'de hazırlanıp 2013'te uygulanmaya konulan internet sansürü hareketiyle sansür kapsamına alınan kavramların bazıları şunlar: çok partili sistemler, kuvvetler ayrılığı, genel seçimler, yargı bağımsızlığı, sivil toplum hareketleri, basın özgürlüğü, nihilist felsefe. Bunlarla birlikte Çin devletinin ekonomik ve politik sistemini eleştiren yayınlar da sansür kapsamında. Xi Jinping yönetimiyle beraber Doğu Türkistan'da yapılan Çin zulmü de arttı. Birçok bağımsız rapora göre Müslüman Uygur Türkleri, Çinli yetkililerin yeniden eğitim diye adlandırdığı bir gözaltı süreciyle Sincan Özerk bölgesinde kurulan kamplara yerleştiriliyor. Bağımsız kurumların tahminlerine göre bu kamplarda 1 milyonu aşkın kadın ve erkek tutuluyor.
Bu kadın ve erkekler dini faaliyetlerden alıkonuluyor, beyin yıkama, hatta zorla kısırlaştırma gibi gayri insani zulümlere maruz kalıyorlar. Pek çok diktatöryel rejimde olduğu gibi Çin'de de tamamen başkanın canı öyle istediği için konan pek çok yasak var. Bunlardan en popüleri Winnie the Pooh'a dair her şeyin yasak olması. Sebebi ise Xi'nin Winnie the Pooh'a benziyor olması. Winnie the Pooh'un giflerini Çin'in anlık ileti uygulaması WeChat'ten kaldıran yetkililer, karakterle ilgili yeni gifler oluşturmak istendiğinde hata mesajı verilmesini sağladı. Xi sadece ülke içinde değil, ülke dışında da uluslararası medyayı kontrol altına almayı amaçlayan pek çok adım attı. Yapılan lobi çalışmalarıyla Xi, dünya kamuoyunda sessizliği satın aldı. Ulusal ve uluslararası yayın yapan CGTN ve CCTV gibi Çin merkezli medya kuruluşlarının neredeyse tamamı Çin Komünist Partisi'nin tam kontrolünde çalışıyor. Parti kontrolünde çalışmayanlarsa bu partinin politikası dışına çıkan bir haber yapamıyor. Bunların dışında Çin uluslararası sahada da propaganda gücünü artırıyor. Stanford Üniversitesi'nin internet gözlemevi tarafından hazırlanan rapora göre ülke dijital otoriterliğini ve sansür politikalarını dünyaya ihraç etmek için büyük bir bütçe ayırmış durumda. Bu rapora göre Çin sosyal medya platformlarına yaptığı reklam yatırımlarıyla tüm platformları neredeyse istila ediyor. Siyasi gözlemciler Xi'yi Başkan Mao Zedong'dan bu yana en güçlü Çin lideri olarak nitelendiriyor. Peki bu güç nereden geliyor? Mağduriyetlerle dolu bir yaşantının ardından babasını hapse atan, kendisini ailesiyle birlikte sürgüne gönderen ve kız kardeşini intihara sürükleyen sistemin başına geçmek elbette bir güçtür. Öte yandan bizzat kendisinin yaşadığı zulme rağmen Komünist Parti'yi iyileştirmek yerine daha da katılaştırdı ve isminin anıldığı her yerde iki miras bıraktı: sansür ve zorbalık. Mit meiner Entourage fliege ich weg und sag bon voyage. Santorini, Lamborghini, ich sag bon voyage. Yalla, bye bye, tschüss, tschüss, bon voyage. Pack die Louis Tasche, ist mein Airport-Style. Çin Komünist Partisi tarafından ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi. Mağarada yaşadı, tarlada çalıştı.